Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökeni ile ilgili araştırmamızı sona erdirdikten sonra videolara devam edeceğimi söylemiştim. Bu videolara devam etme konusunda insan dilinin kökeni ve insanın evrimi başlıklı kanalın başlığına uygun bir biçimde insanın evrimi konusuyla devam etmeye karar verdim. Yani insanın evrimi derken e, paleoantropolojik açıdan insan türünün evrimleşmesinin ayrıntılarını kastetmiyorum. Burada esas olarak kastettiğim şu. Biliyorsunuz insan dilinin kökenini araştırırken insanın evrimiyle ilgili belli konulara girmek zorunda kalmıştık ve bunların ayrıntılı bir biçimde bazı yönlerini ele almıştım. Bildiğiniz gibi insanın evrimleşmesi açısından temel çıkış noktasının insanın primatlar içerisindeki benzersiz konumuydu. Bu benzersiz konum da ayağa kalkmayla birlikte insanın doğal habitatı olan yoğun ormanlık bölgelerden açıklık alanlara çıkması, iki ayak üzerine kalkması, iki ayak üzerine kalkmanın bir sonucu olarak elin ortaya çıkması ve elin ortaya çıkmasına bağlı bir biçimde toplumsal işbirliği yönünde ağır bir adaptasyon sürecinden geçmenin sonucu olarak insanın hiçbir ekolojik nişe, hiçbir doğanın herhangi bir ortamına uygun ve oraya uyarlanmış bir biçimde bir canlı değil de her dünyanın neresinde olursa olsun her farklı habitatta, her farklı ekolojik nişte yaşayabilecek bir canlı türü haline gelmesi olduğunu söylemiştik. Şimdi doğallıkla bu benzersiz konumu ona sağlayan insanın çok yoğun bir toplumsallaşma sürecinden geçmesi. Bu toplumsallaşma sürecine bağlı olarak insanın kümülatif bilgi birikimi dediğimiz yani binlerce kuşağın elde edilmiş bilgileri kültürel bakımdan hızla sonraki kuşaklara aktarılabilmesini olanaklı kılan benzersiz bir dil yetisinin geliştirilmiş olması insanın evriminde temel yön verici ve belirleyici faktörler olduğundan söz etmiştim. Yani bugün insan bilgisini, insan topluluklarının elde etmiş oldukları bilgi birikimini çıkardığınızda salt biyolojik varlığıyla, biyolojik genetik varlığıyla insan topluluklarının hayatta kalmaları mümkün değildir. Yani buna ilişkin çok basit, sınırsız, buna yönelik çok basit düşünce deneyleri yapabilirsiniz. Örneğin İnuitleri düşünelim. Yani Kuzey Kutup bölgesinde yaşayan Eskimoları düşünelim. Şimdi Eskimoların geçirdikleri biyolojik, genetik adaptasyonların onların orada o ortama uyabilmelerini sağlayabilecek belli koşulları sağladığını biliyoruz. Yani Eskimolar örneğin bir Afrika Bushmenleri ya da işte Afrika'daki değişik halkların olduğu gibi böyle uzun boylu, sırım gibi zayıf, işte yağları, vücudu yağ olmayan, dolayısıyla vücut hacmi yani alan olarak vücut hacmi çoğalmış, terlemeyle birlikte sıcak iklim koşullarına uyarlanabilecek koşulları sağlamış bir yapıda değiller. Tam tersine çok az olan ışığı bile emebilecek düzeyde derilerinin rengi son derece açıktır biliyorsun, beyaz tenli. Bu insanların vücutları tıknaz ve soğuk iklime uyarlanabilecek şekilde en kararlı ve ısıyı en çok koruyabilecek geometrik şekil olan küreye yakın bir biçimde tıknaz ve şişmandırlar. Vücutlarında son derece bol miktarda yağ hücreleri bulunur ve vücutlarındaki bu yağ hücreleri sayesinde uzun kış gecelerinde enerji tasarrufu sağlayabilirler. Şimdi bütün bunlar Inuitlerin Kuzey Kutup kuşağı çevresinde yaşamaları için geçirdikleri biyolojik genetik adaptasyonların bir sonucu. Fakat Inuitlerin o bölgede yaşayabilmelerinin esas nedeni bu geçirdikleri adaptasyonlar değil. Esas neden
kültürel olarak geliştirmiş oldukları çevreye uyumlu bilgilerin kuşaktan kuşağa aktarılabiliyor olması. Yani bugün Inuitlerin yaptıkları iglo denilen buzlarla inşa edilen barınakları yapmak modern koşullarda farklı tekniklerle hemen hemen olanaksız. Yani onlar buzdan igloları yapıyorlar. Buzun yaptıkları iglonun içindeki hava sıcaklığı yaklaşık -4 ile 7-8 derece arasında bulunabiliyor. Ve öyle bir sistem geliştirmişler ki orada yaşayan insanların vücut ısılarının dan yayılan sıcaklık igloların duvarlarındaki buzları eriterek aslında onların inşa ettikleri buzdan tuğlaların birbirlerine yapışmasını sağlıyor. O kadar ince ayrıntılar var. Artı Inuitlerin kullandıkları ve avlandıkları balık ya da fok avında kullandıkları teknelerin inşa edilmesi o kadar zor, o kadar hassas dengelerle söz konusu ki şimdi birdenbire bir hastalığın olduğunu düşünelim. Inuitlerin konuşma yeteneklerini yitirdiklerini ve birdenbire dillerinin yok olduğunu düşünelim. Dolayısıyla orada dil olmadan yeni kuşak Inuitlerin orada yaşama şansları olamaz. Evet, olamaz. Çünkü eğer bu bilgileri birbirlerine bir biçimde aktaramazlarsa birdenbire diyelim işte bir nükleer bir felaket oldu, bir şey oldu. Birdenbire Inuit toplumu yok oldu. 3-5 kişi kaldılar. Onlar bir biçimde hayatta kaldılar. Yiyecekleri, şunları bunları vardı. Onlarla birlikte belli bir yaşa kadar geldiler ama o zorlu doğa koşullarında geçmiş Inuitlerin biriktirmiş oldukları o kümülatif bilgi dediğimiz katlamalı bilgi sürecinden yoksun kaldıklarında Inuitler orada yaşayamazlar. Yani Kuzey Kutup noktasında yaşayabilmek için Inuit olmak sadece biyolojik genetik bir zorunluluk değil. Esas olan Inuitlerin geliştirmiş oldukları o ayrıntılı teknolojik bilgilere sahip olabilmektir. Yani o teknolojik bilgiye sahip olamadığınızda orada avlanma yapamazsınız. Avladığınız yiyecekleri nasıl sakladığınızı bilemezsiniz. Zorlu hava koşullarında nasıl yaşayabileceğinizi bilemezsiniz. Kısacası orada yaşamanız mümkün değil. Şimdi durum böyle olunca insanın türleşmesi, insan türünün gelişmesi açısından bilgi son derece önemli. Ve dolayısıyla bu bilginin son derece önemli olması bilgiyle ilgili olarak yüzyıllardır, bin yıllardır felsefecilerin tartıştıkları konuların da hayati bir önem taşıyor olması sonucunu doğuruyor. Fakat burada esas bakış açısı evrim bilgisiyle insanın bilgi ihtiyacı ve insanın evrimleşmesine olanaklı kılan bilgi birikimi arasındaki ilişkiyi doğru kurmak gerekir. Şimdi bugüne kadar evrim teorisi ortaya çıkana kadar yani 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yani Darwin'in Türlerin Kökeni kitabının yayınlandığı 1859'dan bu yana evrim teorisinin gelişmesiyle bu konuda büyük bir bilgi birikimine ulaştık. Evrim bilgisi olmadan insan anlamak mümkün değil. İnsanı anlamadan da insanla ilgili değişik konuları kavramak, çözümlemek ve bunları açıklamak da söz konusu değil. Dolayısıyla bu noktada evrim bilgisinin ne kadar önemli olduğunu, evrim bilgisinden yoksun olunduğu koşullarda bir entelektüel olmanın ya da aydın veya bir felsefeci olmanın olanaklı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki videolarda özellikle evrim bilgisi ışığında değişik bilimlere ve bunlardaki değişik sorunlara göz atarak insanın günümüzde süren giden evrimini, insanın bilgi ağırlıklı bir sürecin sonunda gelişmiş olan kültürel evriminin bazı ayrıntılarını ele almak istiyorum. Tabii bu arada sizlerden gelen sorular ya da eleştiriler ve öneriler doğrultusunda da yeni başka konularda ekleyebilirim. Fakat esas olarak ben evrim bilgisini, evrim teorisinin ortaya çıkmasını, evrim teorisi ortaya çıktıktan sonra
başta felsefe olmak üzere diğer bilim alanlarındaki düşüncelerin nasıl geliştiklerini, evrim bilgisi ışığında bu düşüncelerin ele alınmasının ne kadar önemli olduğunu ve bunun ayrıntılarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi evrim bilgisi ortaya çıkmadan önce felsefede binlerce yıl süren çok değişik sorunlar vardı. Ve bunların çoğu felsefe tartışmaların, felsefi bilginin geçmişine yönelik araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak külliyatın hemen hemen %99'unu bunlar oluşturuyordu. Yani eskiden felsefeden söz edildiği zaman tartışılan konulara bir baktığımızda, yani evrim bilgisinden önceki bilgi ufkuyla birlikte ele alındığında bunların geçmiş felsefe külliyatındaki bilgilerin %99'unun evrim bilgisi ortaya çıktıktan sonra hiçbir anlamının kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu konunun neden böyle olduğunu sonraki videolarda anlatmaya çalışacağım. En basitinden şunu düşünün. Eskiden insanı tanımlamak için ruhtan başka hiçbir şey, ruh ya da akıl. Yani bütün felsefe tarihine baktığınızda filozoflar insanı aklıyla, bilinciyle, diliyle ve ruhuyla diğer canlılardan ayırt ediyorlardı. Oysa ki evrim teorisiyle birlikte biz bunların hiçbir hükmünün olmadığını, insanı diğer canlılardan, diğer hayvanlardan ayıran özelliklerin ne aklı, ne bilinci, ne dili, ne de ruhu olmadığını, tam tersine insanın gelişmiş toplumsallığıyla birlikte geliştirmiş olduğu ekolojik nişe uygun özellikler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şimdi örneğin geçmişte insanı açıklamaya çalışanlar bize ne anlatıyorlardı? Şunu anlatıyorlardı. Örneğin bir kısım filozof diyordu ki insanın bir doğası vardır. Bu doğa doğuştan itibaren değişmez. İnsan bu doğasına uygun olarak yaşar. Bazıları da diyordu ki insanın doğası diye bir şey yoktur. Yani insan çevrenin, ortamın ürünüdür. Dolayısıyla hangi ortamda, hangi çevrede yaşıyorsa o ortama, o çevreye göre insan özellikleri gelişir. Şimdi bunların ayrıntılarına ileriki videolarda gireceğim. Ve birinci anlayış esas olarak Platon'un izinden giden ve anımsama teorisi dediğimiz, yani insanın ruhunun öteki dünyadan ya da gerçek dünyadan, idealar dünyasından zaten her şeyi bildiği, bu dünyaya geldiğinde bu bilgilerin unutulduğu, dolayısıyla bilgi edinme sürecinin aslında bir anımsama sürecinden başka bir şey olmadığını söyleyen anlayış var. Bu anlayışın değişik biçimleri, yani Descartes'ten başlayarak Kant, Hegel ve diğer filozoflar da rasyonalizm biçimde, yani akılcılık biçiminde gelişiyor ve insanı esas olarak akılcı bir varlık olarak ve bilgiyi de esas olarak aklın soyutlamalarıyla ulaşılabilen bir olgu olarak ortaya koyuyorlardı. Bu anlayışın karşısında simgesel olarak ifadesini John Locke'ın tabula rasa, yani boş levha olarak adlandırdığı insan beynindeki bütün bilgilerin aslında yaşamsal süreçte edinilen toplumsal deneyimlerle oluştuğunu, insanın aslında dünyaya boş bir zihinle geldiğini, daha sonraki değişik duyguların yardımıyla, çevresiyle kurduğu ilişkilerle insanın değişik deneyimlere başvurduğu ve bu deneyimler sayesinde bilgileri edindiğini söyleyen bir anlayış var. Buna da en genelde empirizm, yani deneycilik diyoruz. Özellikle bu açıdan baktığımızda felsefe tarihi esas olarak Platoncu çizgide gelişen en parlak örneklerini Alman felsefesinde ve Fransız felsefesinde gördüğümüz rasyonalizm, yani akılcılık ile en somut örneğini İngiliz empirizminde, yani İngiliz deneyciliğinde gördüğümüz, esas olarak bilginin deneyimden kaynaklandığını söyleyen anlayış arasındaki bir git gel biçiminde düşünce tarihini tanımlayabiliriz. Dolayısıyla burada
bir felsefeyle uğraşan ya da felsefeyle uğraşmak isteyen bir kişinin bu farklı felsefi anlayışları esas olarak nereye oturduklarını ve bunların dünyayı algılamada, insan algılamada, toplumların biçimlenmesinde ne tür yöntemler, çözümler ürettiklerini kavrayabilmesi için bunların geçmişini bilmesi gerekiyor. Ama bunların geçmişini bilmemle birlikte evrim bilgisi ortaya çıktıktan sonra biz bu anlayışların aslında nereye oturduklarını çok net olarak biliyoruz. Yani bugün insan, her doğan insan bebeği örneğin belli bilgilerle birlikte doğuyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda yani Platoncu anlayış doğru gibi gözüküyor, öyle değil mi? Yani bir bebek doğduktan sonra insan yüzlerini tanıyabiliyor, insan hayvandan ayırt ediyor. Örneğin acıyı tatlıyı bilebiliyor, acı ya da tatlı nesnelerin neler olduklarını biliyor. Yani bir takım içgüdüler dediğimiz bazı özellikler insanların hepsinde var. Bebeklikte bunlar çok daha belirgin, tespit edilebilir, kolayca gözlenebilir özellikler. Ama bazıları süreç içerisinde diğer insan etkinlikleriyle birlikte gölgelendikleri ve maskelendikleri için bunların çoğunu insanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için de insanın doğuştan belli bilgilerle doğdukları anlayışı geçmişte deneyci düşünürlere, deneyciliği savunan kişilere hiç mantıklı gelmiyordu. Çünkü onlar bunun doğru olmayacağını düşünüyorlardı. Neden öyle düşünüyorlardı? Çünkü farklı toplumlara, hatta aynı toplumda farklı koşullarda yaşayan bireylere baktıklarında yaşadıkları koşulların bu bireyleri, bu insanları çok farklı biçimde biçimlendirdiğini görüyorlardı. Nitekim örneğin davranışçılığın öncülerinden birisi, şimdi ismini hatırlamıyorum, Watson olabilir. İşte bana 10 tane çocuk verin, size işte 10-15 sene sonra istediğiniz nitelikte insanlar sunayım. Yani bir doktor, bir hırsız, bir katil, bir psikopat, bir çiftçi, bir köylü, hepsini ben size sunabilirim diyordu. Neden böyle diyordu? Çünkü insanın esas olarak dünyaya bir tabula rasayla, boş bir zihinle geldiğini, insanın bütün yapıp etmelerinin, edindiği bütün düşüncelerin, kanıların, bilgilerin yaşadığı ortam nedeniyle oluştuğunu düşünüyorlardı. Ve dolayısıyla doğal olarak insanın doğuştan getirdiği düşüncelerin, tavırların, kanıların hiçbir biçimde söz konusu olmadığını söylüyorlardı. Bu açıdan baktığımızda bugünkü bilgilerimizde bu görüşün de haklı ve doğru yanlarının olduğunu biliyoruz. Ama gerçeklik nedir derseniz, gerçek bu iki anlayışın doğru yanlarını kendi içinde barındıran evrimin diyalektik bilgisinde yatıyor. Yani evrim aynı zamanda bize insanların hem doğuştan bilgilerinin olduğunu hem de esas olarak bilgilerinin çoğunun toplumsallık koşullarında belirlendiğini bize anlatıyordu. Şimdi bunun bilgisi aslında sadece felsefi bir tartışma anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz ekonomide örneğin geçmişten bu yana Marksizmin çok önemli savunuları vardı, iddiaları vardı. Bunlardan birisi de örneğin Marksist anlayışın ekonomide insanların rasyonel oldukları ilkesinden hareket ediyordu. Oysa ki biz bugün yaşadığımız dünyada insanların hiç de görüldüğü kadar rasyonelist olmadıklarını, yani akılcı olmadıklarını, tam tersine başka genetik, içgüdüsel bir takım koşulların yönlendirilmesiyle birçok şeyi bilmeden yaptıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Marksçı ekonomi anlayışının ciddi eksikliklerin olduğunu, bu ekonomi anlayışına bağlı olarak geliştirilmiş siyasi projelerin, siyasi girişimlerin, devrimlerin de başarısız olmalarında bu temel noktalardaki anlayış eksikliklerinin söz konusu olduğunu bugün biliyoruz. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili konuları ele alırken ve tartışırken evrim bilgisinden bahsetmek ve bu konudaki gelişmeleri bilincinde olmak gerekiyor. Şimdi evrim bilgisi başka her alanda bizim önümüze çıkıyor. Biliyorsunuz millet ve milliyetçilik olgularını tartışıyorum. Diğer bir
dizi videoda çektiğimde millet ve milliyetçilik olgularını tartışıyoruz. Şimdi millet ve milliyetçilik olgularını tartışırken evrim bilgisinin ne kadar önemli olduğunu her geçen videoda değişik örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten insan topluluklarının birbirleriyle ilişkilerini, yani bu anlamıyla sosyolojiyi, paleontolojiyi, etnografyayı, bu tip bilimlerin gelişmelerini inceleyebilmemiz için evrim bilgisi bizim için olmazsa olmaz. Yani evrim bilgisi olmadan bu toplumların nasıl geliştiklerini, birbirleriyle ilişkilerini, bunların tarihsel süreçte neden farklı yönlerde ve nasıl farklı evrimleştiklerini, geliştiklerini anlayamayız. Şimdi millet ve milliyetçilik olaylarını anlayabilmemiz için Avrupa'nın başlangıç koşullarına gitmemiz gerektiğini, Avrupa'daki farklı toplulukların birbirleriyle ilişkileri ve bunların gelişme süreçlerinin dünyanın geri kalanıyla hangi açılardan farklı olduklarını anlatmaya çalışıyorum. Bu da ister istemez bizim insanın evriminde esas olarak insanın evriminin salt biyolojik genetik adaptasyonların bir sonucu olmadığını, insan evriminde hızlı kültürel evrimin çok daha önemli olduğunu ve insanı diğer primatlardan ayıran evrimleşme sürecinin motorunun bu hızlı kültürel evrim olduğunu, hızlı kültürel evrim de esas olarak insan bilgisinin gelişme koşullarının ve paylaşılma biçimlerinin nasıl gerçekleştiğinin anlaşılmasına bağlı. Demek ki evrim bilgisi olmadan biz farklı insan topluluklarının neden farklı biçimlerde geliştiklerini de anlayamayız. Şimdi bütün bunlardan hareketle baktığımızda, yani evrim bilgisi olmadan değişik bilim alanlarını kavrayamadığımız gibi, örneğin sanatın gelişmesini, sanatın hangi anlamlarda insan evriminde rol oynadığını ve nasıl bir rol oynadığını da bilemeyiz. Dolayısıyla iyi bir sanatçı olabilmek, sanat konusunda teorik bilgilenmeleri sağlam bir zemine oturtabilmek için sanatçıların da evrim bilgisine mutlaka sahip olmaları, evrim konusunda doğru ve sağlıklı bilgiler edinmeleri mutlak bir gereklilik. Bütün bu söylediğim noktalardan baktığımızda konuyu şöyle toparlamak istiyorum. Yani bugün çevresine duyarlı, insanı ve insanla ilişkili olayları kavramak isteyen bir entelektüel ya da bir aydın ya da bir felsefeci de diyebilirsiniz, bir bilim insanı da diyebilirsiniz. Bütün bu insanların ele aldıkları konularda bütünlüklü, doğru ve sağlıklı görüşler ve çözümler üretebilmeleri için evrim bilgisi konusunda sağlıklı bilgilenmelerin olması şart. Ben en azından konuyu bu açıdan düşündüğüm ve ele aldığım için evrim bilgisi ışığında değişik düşünce alanlarını, başta felsefe olmak üzere değişik bilim alanlarını ele alan bir videolar dizisi çekmeyi düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi bu videolar dizisi sırasında konularla ilgili olarak sizlerden gelen eleştiri ve öneriler ışığında belli konuları da ele alıp bu kendi belirlediğim sıranın uygun yerlerine onları da koyarak yeni videolar çekebilirim. Kısacası insan dilinin kökeni araştırmasının ardından insanın anlaşılması açısından evrim bilgisi ışığında konuları nasıl ele alacağımızı ileriki videolarda tartışmaya çalışacağım. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.